Sevdam, kalbimin gerçek sahibi. Bugün seni görmek için Gameriye'de uzun müddet bekledim. Gelmedin. Olsun, seni beklemek de güzel. Sıklıkla mesire yerinde birlikte kurduğumuz hayali düşünüyorum. O günkü gibi evli olduğumuzu düşünmek bana iyi geliyor. Ancak bu şekilde nefes alabiliyorum. Naime ile nişanınız sadece bir oyun. Gerçek değil biliyorum. Gönlünün bende olduğunu biliyorum. Lakin yüreğim yanıyor yine de. Benim de. Benim de yüreğim yanıyor Hatice. Unutmam lazım seni Hatice. Unutmam lazım. Unutmam lazım seni Hatice. Affet beni ne olur. Seni affetmeyeceğim Kemalettin. Buraya sürdüğün, burada yaşamaya mecbur bıraktığın için seni affetmeyeceğim. Kemalettin. Sultanım. Eski evrakları yakıyordum. Yaktığına göre kimsenin bilmesini, görmesini istemiyorsun. Devlet sırrı olmalı. Evet. Sizi de dumanda isin içinde bıraktım. Kusuruma bakmayın sultanım. Ben de sana biraz hava alalım mı demek için gelmiştim. Mesire alanında biraz dolaşalım mı? Affedin beni sultanım lakin çok mühim meseleler halletmem gerekiyor bugün. Başka sefere. Elbette. Bir ömür var önümüzde. Daha çok gidip gezeriz.
Paşam, kolcular Duyu'na vergi topluyoruz diye ahaliye eziyet ediyorlar. Köylünün vergisini, malını kayıt tutmadan alıyorlar. Ne verirsek verelim, borcumuz azalmıyor. Kayıtsız olur mu? Niye kayıt almıyorlar? Çünkü o vakit hem bizden hem Duyu'nun kendisinden çalabiliyorlar. Vazifeli eşkıya bunlar paşam. Biz de bunun için köylünün kolcuya vermeyip kendine sakladığı erzağına ses çıkarmıyoruz. Yoksa millet hepten aç kalacak. Hünkârımıza vaziyeti derhal telgrafla bildireceğim. Duyu'nun umumiyenin devlet-i aliyeyi nasıl kıskaca soktuğunu, ne kararlar alıp elini kolunu bağladığını biliyoruz. Hünkârımız ne yapsın paşam? Milletin sıkıntıda olduğunu bilip durmaz hünkârımız. Elbet buna da bir çare bulacaktır. Meraklanmayın. Hünkârım, emrettiğiniz üzere kabul salonu toplantı için hazırlandı. Paşalar da bekliyorlar. Kimse gelmedi paşa. Ya içimizde hain yok, yahut bu seferki hain hepsinden daha sinsi. Handaki masum Yahudileri kullandınız. Ama hiçbir netice alamadık. Üstüne rezil de olduk. Seni gazeteleri kontrol edebilmen için destekledik. Şimdi her istediğin manşeti atabiliyorsun. Bu haberi de yaptırmazsın. Olur biter. Gazetelere istediğimiz haberi çıkartmak için para yığıyoruz. Sen savaşmaktan yorulmuyorsun. Ama ben yıldım, yoruldum. Bütün Yahudiler de yoruldular. Dipsiz bir kuyunun içindeyim. Bütün kardeşlerimi de bu kuyuya inandırdım. Şimdi ne kendim çıkabiliyorum ne de onlara burası dipsiz bir kuyudur diyebiliyorum. Yılma. Kudüs senin ellerinle Yahudilere verilecek armağan olacak. Ne yapacağız Bay Parvus? Bugüne kadar Abdülhamid'i hep karşıma aldım. Ona karşı cephe açarak savaştım. Yine karşısında bir cephe olacak. Ama o cephede ben olmayacağım. Bana yılma diyorsunuz ama siz cepheden kaçıyorsunuz öyle mi? Hayır. Cepheye Abdülhamid'in askerlerini, Abdülhamid'in milletini süreceğiz. Milleti Abdülhamit'in karşısına çıkarma fikri benim Yahudi devletini kurma fikrimden daha hayalci. Erzurum, sen iyi bir gazetecisin. Yalan haberlerin silahtan daha tesirli olacağını da bilirsin. Abdülhamid'in ülkeden kaçacağına, milletini yalnız bırakacağına inandıracağız herkesi. Yalan da olsa bir delil lazım. Hamlemizi yaptık Erzurum. Buyurun. Alman imparatoruna silah çeken subayımız vefat etti. Küçük oyununa geleceğimi mi sandın? Koca Abdülhamit. Son hadise de gösterdi ki ordumuzun yenilenmesi hususundaki küçük tedbirler sadra şifa olmuyor. Daha büyük bir hamleye ihtiyacımız var. Ölen subayın mazisine baktım. Bu işi yapmış olmasının tek sebebi manipüle edilmesi. Ben de öyle düşünüyorum paşa. Kandırıldı. Ya sebebi? Hünkârım, şu anda silah altında 200 bin kişilik bir ordumuz var. Lakin harbiye mekteplerinden yılda 100 subay yetişiyor. Ve yetiştirilmeden askerin başına gönderiliyor. Haliyle de asker yetişemiyor. Avrupa'ya daha çok subay gönderebiliriz yetiştirilmesi için. Alman harp mekteplerine, Fransa'ya daha önce gönderdiklerimiz var. Avrupa'ya gönderdiğimiz paşazadeler
askerlik mesleğini öğreneceklerine eğlence ve sefaatle vakit geçiriyorlar. Döndükleri vakit kendilerine beğenmiş bir tavırla arkadaşlarını ve yaşlı komutanlarını küçümsüyorlar. Bu mesele Avrupa'da çözülemez paşa. Çözülecekse kendi memleketimizde biz çözeceğiz. Peki hünkârım, bir tedbirimiz olacak mı? Ordumuzun mevcudunu arttıracağız paşa. Harbiye mekteplerine daha fazla talep alacağız. Peki ya hoca ihtiyacı? Tecrübeli paşalar derslere girecekler. Hünkârım, benim raporlarımı okudunuz mu? Bu hususlarda alınacak tedbirlerden bahsetmiştim. Okuduk paşa. İlk iş olarak payitahta yakın mıntıkalardan asker alabiliriz. Bir müddet kışlalarda yetiştiririz. İzmit Karamürsel hattında askerliğe yatkın gençlerin isim isim listelerini sunmuştum. Benim de dikkatimi celbetti paşa. Bu bizim ilk işimiz olacak. Lakin çabuk olacak. Hünkârım, niçin böyle yapıyoruz? Acele etmeseydik. Subaylarımızdan biri Alman imparatoruna silah çekti. Alman imparatoru bizim ordumuzun disipliniyle alakalı kuşkular içindedir. Kısa vakitte o gitmeden bir alay asker teşekkül edersek ne kadar hızlı hamle yapabildiğimizi dostumuza göstermiş oluruz. Paşa, ismini yazdığınız askerleri derhal silah altına alıp eğitin. Wilhelm'i uğurlarken aklıyla oynanmamış askerlerle uğurlayacağız. Emredersiniz hünkârım. Gel. Gemiye el koyuldu. İstediğiniz fotoğraflar. Nedir onlar? İşte yalan haber için istediğin deliller. Bu silah fotoğrafları nerede çekildi? Abdülhamit, Almanya'dan aldığı silahları Doğu Türkistan'a yardım için gönderiyormuş. Duyum kolcuları gemilere baskın yaptı. Gazeteciler de fotoğrafladı. Abdülhamit silah ticareti yapıyor. Abdülhamit aslında milletinin olan silahları başkalarına satıyor. Oradan elde ettiği gelirle Berlin'de huzurlu bir hayat yaşamak istiyor. Haberi yazdın. Silah ticareti yaptığına dair deliller de elinde. Milletin parasıyla Alman'dan aldığını başka bir ülkeye kendi şahsı için satıyor. Muazzam bir haber. Abdülhamid'in Wilhelm ile dostluğunu anlatalım. Abdülhamid'in Berlin'e gitmeyi düşündüğünü de söyleyelim. Milleti yavaş yavaş alıştıracağız. Abdülhamid Berlin'e kaçıyor haberini yaptığımızda son darbeyi vurmuş olacağız. Harbiye mektepleri imtihanlarında usulsüzlükler oldu. Gelen jurnallerden anlaşılıyor paşa. Maalesef hünkârım. Hocaların ihmali demek geliyor içimden. Lakin bazı hocalar bile bile yüksek not veriyor gibi. Yeni hocalar atayacağız. Siz ders verebilecek paşalarla konuşun. İmtihan kağıtlarını bir heyet okuyacak. Gel. Hünkârım. Hünkârım, gemimize el konulmuş. Hangi gemimize? Kim el koymuş? Duyunu umumiye kolcular. Gemimiz ticaret gemisi olarak görüldüğü için kaptan teslim etmiş.
Ne gemisi hünkârım? Doğu Türkistan'a silah yardımı yapıyorduk. 20 Alman topu, 1000 kadar da tüfek. Alçaklar. Alçaklar. Hüseyin Paşa, siz askerleri toplayın. Osman Paşam, harbiye mektepleriyle alakalı çalışmaları hızlandırın. Asim Paşam, Buyurun. Duyun Umumiye şefini derhal çağırınız. Ardından mabeyine geliniz. Emredersiniz hünkârım. Belki acıkmışsınızdır dedim sultanım. Çok iyi oldu. Biz de acıkmıştık zaten. Burası küçük bir kasaba. Derdi tasası çoktur. Lakin insanı iyidir. Yürekten bağlıdır hünkârımıza. Çok mutlu olduk buraya geleceğinizi işitince. İnşallah siz de kaldığınız süre boyunca mutlu olursunuz. Abla, yarın kasabaya inelim mi? Belki gezilecek güzel yerler vardır. Boşuna hayal kurma Fehime. Biz burada mapustayız. Siz buraya gönüllü olarak geldiniz. Ben eşyalarım yerleşmiş mi bir bakayım. Nedenini merak ediyorum doğrusu. Kendinizi mapusa kapatacak nasıl bir günah işlediniz acaba? Bana kızmakta hakkınız var. Lakin ben de sizin gibi kurban edildim. Bu izdivaca mecbur bırakıldım. Nedenini sorabilir miyim? Benim için daha iyi olacağına inanıyorlardı. Bir süre bu evliliğe devam etmek mecburiyetindeyiz. En azından yeniden payitahta dönünceye dek. Sultanım her şeyi düşünmüş. Ama bu oyunda ben bir kukladan fazlası değilim. Bu izdivacın size sağladığı faydaları düşünecek olursanız eğer, duruma katlanmanız daha kolay olabilir. Neticede bu sayede paşa oldunuz. Hatice Sultan, ben devletime yüreğimle bağlıyım. Rütbeyle değil. Vazifem gereği çoğunlukla kasabada teftişte olacağım. Evde ise vaktim çalışma odasına geçecek. Müsterih olun. Varlığımı bile hissetmeyeceksiniz. Bu kadarına gerek yok. Dilediğiniz vakit boşanabiliriz. Adamların kim olduğunu, neden peşinde olduklarını bilmiyorum. Lakin onlar kim olduğumu biliyor gibiydiler. Seni bu halde tanıdıklarına göre malumat ağları oldukça iyi. Kim bu adamlar Sabahattin? Kim taktı peşime bunları? Dayımın düşmanlarından biri olmalı. Dikkatli olmalısın. Kaldığın yeri de öğrenmiş olabilirler. Ben babamın bahşettiği her şeyi reddetmiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben aldım. Sağ olun. Hiçbir şey olmayan sıradan bir adam gibi yaşamaya çalışırken tekrar onun düşmanları karşıma çıkıyor. Bize gel. Bak eğer bizde kalırsan hem istediğin gibi özgür hem de güvende olursun. Hem validen de rahat eder. Çok merak ediyormuş seni.
yerini öğrenmem konusunda valideme talimat vermiş. Sakın Sabahattin, sakın. Nerede olduğumu valideme söyleyemezsin. Eğer öğrenirse çiftliğe gelir, çalışmama da mani olur. O mevzuda onu suçlayamam. Kardeşim, nerede görülmüş bir şehzadenin ırgatlık yaptığı? Mani olması normal. Bu sadece geçici bir vaziyet. Bir şeyler düşünüyorum. Bana da söyleyeceksin değil mi? Düşündüğünü bulduğunda. Kardeşim, vakti geldiğinde emin ol ilk sen duyacaksın. Bu biraz seni hasta edecek ama ellerimle bakıp iyileştireceğim seni. Şadiye epey ilerletti piyano çalmayı. Anne. Yine Abdülkadir düşünüyorsun değil mi? Naimeciğim, hiç aklımdan çıkmıyor. Madem durum bu. Madem Mahmut Paşa sebep oldu bu duruma, neden hala onu koruyorsun? Dayım, Mahmut Paşa'yı ele vermen için seni ikna etmemi istedi. Çok da haklı. Neden hala halama Mahmut Paşa'nın ona ihanet ettiğini söylemiyorsun? Güzel kızım. Bak dayına da söyledim. Bizim bu mevzuya dahil olmamız hiç münasip olmaz. Mahmut Paşa ne halama ne de ailemize uygun birisi değil. Bunu sen de çok iyi biliyorsun. Lütfen Naimeciğim. Rica ediyorum. Bu konuda ısrarcı olma. Ah Dilşat ah. Daha birkaç gün öncesine kadar buradaydı. Biz bu kadar üzülüyorsak Selim Paşa ne hissediyordur? Allah sabır versin. Sırf bu yüzden birini sevmek istemiyorum biliyor musun? Sevdiklerimi hep kaybettim ben. Teker teker öldüler. Annem, babam, abim. Bir zamanlar dost bildiklerim hain çıkıp benim için öldüler. Artık sevmek istemiyorum. Ama bunun için çok geç değil mi? Çünkü artık beni seviyorsun. Ahsen. Bir süredir sana söylemek istediğim bir şey var. Ben artık daha fazla beklemek istemiyorum. Nedir? Ulan Söğütlü. Bir kere de düzgün zamanda yanıma geldi. Ne oldu, bir şey mi oldu? Söyle Söğütlü sen. Mühim bir ipucu bulduk. Dilşat'ı kimin öldürdüğünü bulabiliriz. Baştan söylesene şunu. Hadi gidelim. Sen burada kal Ahsen.
Şuna bak. Abdülhamit milletin silahlarını satıyormuş. Her okuduğuna inanma. Hünkârımız yapmaz öyle şey. Gemi dolu silah nereye gidiyordu o zaman? Abdülhamit'in paraya ihtiyacı mı var? Hünkârımız yaptıysa bir sebebi vardır. Böyle her şeye sessiz kalıp hesap sormadığımızdan bugünlere geldik zaten. Üzülmüş görünüyorlar. Güvendikleri daha kar yağdı. Ve işin güzel yanı ne biliyor musun? Ölen birini geri getiremediğin gibi kaybolan bir güveni de geri getiremezsin. Tek bir hakkın vardır. Abdülhamit de bu hakkını kullandı. Abdülhamit gemilere el konulduğunu öğrenince yıkıldı. Asla vazgeçmediğimizi bilmesi Abdülhamit'i yıpratacaktır. Sisyphos gibi sırtında taşıdığı kayayı zirveye çıkarttığı an tekrar geri düşecek. Vazgeçene kadar bu lanetten kurtulamayacak. Abdülhamit de yeni hamleler yapıyor. Ordu kurma çabası var. Beni vazifelendirdi. İzmit, Karamürsel hattında 200 asker belirledim. Askerlerin mahiyeti nedir? Eli silah tutan vatanperver askerler. Neden şimdi? Wilhelm gitmeden önce hızlıca bir alay toparlayıp ne kadar kısa zamanda askeri nizamı oluşturabileceğini göstermek istiyor. Wilhelm'i limandan bizzat kendisi yolcu edecek. Ve hala kudretliyiz mesajı verecek. Tek nedeni bu olamaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Seçtiğin askerleri payitahta getirmeye başla. Hünkârım, gazeteler. Okumamıza lüzum yok paşa. Ne yazdıklarını biliyoruz. Dinle paşa. Karacahisar'ın fethi zamanında Kayıboyu'nun Ertuğrul Gazi'nin de mensup olduğu bir aşireti kara keçilerin boynuzlarına alaycık bağlayıp üzerine örtü örtmek suretiyle bir harp hilesi edince harp vakti Ertuğrul Gazi bağırıp haydin alplerim, haydin kara keçili yörüklerim deyü kükreyince aşiret fetih sonrası bu namla anılır olmuştur. İşte benim öz hemşerilerim. Kayıboyu'nun kara keçili aşireti. Nerededirler hünkâr? Söğüt'tedirler paşa. Onlardan bir Ertuğrul alayı teşkil edeceğiz. Ya Hüseyin Paşa'nın getireceği askerler? Wilhelm'i uğurlamak için onlar gelmeyecekler mi? Hayır paşa. Kimseye itimat edemem. Yeni alayı biz kuracağız. Sen ve ben. Ne emredersiniz hünkârım? Söğüt, devletimizin kurulduğu topraklar. Öyle bir alay kuracağız ki belki sayıları 200-300 olacak. Lakin kaya gibi sağlam olacaklar. Sen gidip bizzat seçeceksin paşa. Lakin şartlarımız var. Senin köylerden topladığın askerler öldürülecek. Onların yerine kimleri koyacağız? 6400 kadar silahlı Duyunu Umumiye kolcusu var. Onlar arasından seçeceksin. En ahlaksızlarını, en inansızlarını seçeceksin. Tek itaat ettikleri şey benim emirlerim olacak. Tek itaat ettikleri şey Allah'ın emirleri olacak. Seçtiğin askerler yıllar evvel Ertuğrul Gazi ile birlikte Söğüt'e gelen tebaadan olacak. Bu askerler yabancı tebaadan oluşacak. Milleti sadıka olan Ermenilerden seçilmeyecek. Osmanlı'yı
sevmeyenlerden seçilecekler. Rumların da sadıklarından değil, hainlerinden seçilecekler. Görünüşleri korku verici olacak. Pis adamlardan seçeceksin. Her an cinayet işlemeye meyilli ifadeler olacak. Temiz yüzlü, heybetli olacaklar. Sakal bırakanların sakallarına ilişilmeyecek. Lakin düzenli ve tertipli olacaklar. Yüzlerine bakan dost ise ferahlık hissedecek. Düşman ise haddini bilecek. Kıyafetleri tertemiz olacak. Devletlerine inanacaklar. Osmanlı'ya inanmayacaklar. Devleti parça parça etmek tek meseleleri olacak. Osmanlı tarihi bilmeyecekler. Tarihlerini bilecekler. Zafer görmüş olacaklar. Yunan Harbi'ne katılmış olanlardan seçeceksin. Zafer görmüş bir asker her vakit onun hayaliyle yaşar. Bize hizmet edecekler. Bize sadık olacaklar. Para, güç, kadın ne isterlerse ancak bize sadık olurlarsa kazanacaklarını bilecekler. Ertuğrul alayı padişahına sadakatle hizmet edecek. Her ne suretle olursa olsun başkalarının sözlerine kanmayacaklar. Padişahlarının emrinden çıkmayacaklarına, ona ihanet etmeyeceklerine dair ataları Ertuğrul Gazi'nin türbesinde her biri yemin edecek. Alaya katılanların gönüllü olmaları esas olacak. Ömür boyu asker kalacaklar ve asker ölecekler. Abdülhamid'e düşman olacaklar. Gün gelir de bu saray kuşatılırsa son kalenin muhafızları olacaklar. Askerleri büyük bir gururla Wilhelm'e sunduğu gün kahredici gücümüzü ona göstereceğiz. Milleti ve askeriyle linç edilen zavallı bir sultan olarak tarihe geçecek. Pişman olmuş belli ki adam. Kaçmaya çalışmadı bile. Pişman olsana yazar. Selim Paşa'ya kızını geri verebilir mi? Orası öyle. Ben adamın anlattıklarına da pek inanmadım. Bir kızın parası için öldürüldüğüne inanmak istemiyor insan tabii. Parası için öldürdüyse neden hala çantanın içinde paralar var? Şimdiye kadar çoktan alıp harcaması gerekmez mi? Başka bir iş mi var diyorsun? Öyle. Ama sen şimdi kimseye bahsetme bundan. Selim Paşa da kızının katili bulundu bilsin. Kendi şüphelerimizi adamın uykusunu kaçırmayalım. Gel. Bu Dilşat'ın çantası değil mi? Muratlar yakaladıkları adamın evinde bulmuşlar. Kendisi vazifeye gidince vermek bana düştü. Ben sizi yalnız bırakayım. Kızım. Güzel kızım. Majesteleri, Abdülhamit bir gemi çıkartmış. Duyun kolcuları gemiye el koymuş. Neden? Gemi silah yüklüymüş. Ne silahı? Nereye gönderiyorlarmış? Doğu Türkistan'a. Büyük imparator. Neden öyle söylediniz majesteleri? Dünyanın bir ucuna silah gönderiyor.
Hem de kendi ülkesinin silah ihtiyacı varken. Daha yeni bizim de silah anlaşması yaptılar. Abdülhamit, yeryüzündeki bütün Müslümanların halifesidir. Orada Müslümanlara yapılan bir Çin zulmü var. Herkesin unuttuğunu, görmezden geldiğini Abdülhamit görüyor. Bütün Müslümanları kardeşi biliyor. Sadece diniyle ahlaklanmış birisi bunu yapabilir. İşte bu yüzden büyük bir imparator. Ama gazetelerde silah ticareti yaptığı yazıyor. Abdülhamit, zulmü fırsat bilip ticaret yapacak bir adam değildir. Onu siyasi olarak sıkıştırmak istiyorlar. Hünkârım, Duyunu Umumiye Şefi geldi. Kabullerini beklerler. Gelsin. Lakin yanında İngiliz sefir de var. Tasmasını tutanlarla beraber gelmiş anlaşılan. Gelsinler. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sizi emrettiğim doğrudur. Lakin Sefir Efendi'nin burada işini anlamadım. Mesele hassas olunca gelmemde fayda olur kanaatindeydim. Evet, mesele hassas. Ne cüretle gemimizi durdurup el koyarsınız? Bu benim vazifem. Kaçakçılıkla mücadeleye mükellefim. Sizin vazifeniz kaçakçılıkla mücadele, doğru. Lakin istihbaratı bizden alırsınız. Eğer biz kaçakçılık olabilir dersek el koyarsınız. Sizi bu işe biz memur ederiz. Öyle ama gemide silahların çıkması sadece Duyunu Umumiye'yi alakadar etmiyor. Sefaretleri de alakadar ediyor. Silahlar bir ticaret gemisiyle nereye gidiyordu? Bilmek hakkımız. Sizin hakkınız yaptığınız asiliğin karşısında ölümdür. Benim karasularımda benim gemime el koyamazsınız. Derhal bırakacaksınız. Siz teslimatın nereye yapılacağını söylemediniz. Ama biz öğrendik. Çin'e gidiyormuş silahlar. Bak Sefir Efendi. Biz İslam halifesiyiz. Nerede Müslüman varsa onlardan mesulüz. Doğu Türkistan'daki kandaşlarımızdan da mesulüz. Londra'daki dindaşlarımızdan da. Şaşkınlığınızı soluklandırayım. Londra'ya pek gidemediğinizden bilmezsiniz. İslam orada da yayılıyor. Her gün Müslüman olan İngilizlerin haberleri geliyor bize. Derhal gemiyi teslim edin. Silahlarla beraber. Benimle konuşmak istemişsin. Lakin halen daha Mahmut Paşa ile alakalı ısrar edeceksen... Sana Abdülkadir'le alakalı havadis getirdim. Ne diyorsun? Ne diyorsun abi? Neredeymiş Abdülkadir? Nasılmış? Sakin ol. Otur şöyle. Otur. Bugün askerlerimden biri Pera'da Sebahattin'le buluştuğunu görmüş Abdülkadir'in. Saatlerce Levon'da oturmuşlar. Oysa ki ben Seniha Sultan'a tembih etmiştim. Sabahattin oğlumdan haber alırsa eğer... gelip bana söyleyecekti. Lakin ne kadar merak ve endişe içinde olduğunu bile bile sana bir şey söylemediler. Belki de onlar başından beri görüşüyorlardı. Nerede kaldığını da biliyorlardı ama... gelip bana söylemediler. Yapmadıkları şey değil. Seniha Sultan daha evvel de senden gizli Firuze ve Abdülkadir'i evine alıp saklamış, buluşturmuştu. Öyle değil mi? Öyle. Sense hala Seniha Sultan üzülmesin, yuvası bozulmasın diye düşündür. Sen burada evladın için kahrolmuşsun, üzülmüşsün. Kimsenin umurunda bile değil.